Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Kış aylarında özellikle çok sevilen ve çok tercih edilen yeşil mercimek yemeği yapacağım. Yeşil mercimek çok türlü yapılabilir. Kıymalı, pirinçli, havuçlu. Ben şimdi size kendimce yaptığım, evimde sık yapıp çok sevdiğim bir türünü yapacağım. Yeşil mercimekte hem demir hem mineraller, manezyum, çinko hem de protein bolca bulunuyor. O yüzden gençlerimiz ve yaşlılarımız bolca tüketmeli. Özellikle trombosit düşüklüğü olan ve demir eksikliği anemisi olanlara yeşil mercimek çok öneriliyor. Hadi buyurun yapılışına geçip şifalanalım. Yeşil mercimeklerimi güzelce yıkadım. Üzerini biraz geçecek kadar soğuk su koydum tenceremin içerisinde. Şimdi kapak koymadan ağzı açık bir şekilde fokur fokur kaynatacağım. Kaynayınca kapatacağım. Bir 3-5 dakika kadar daha bekletip o kara suyunun ve gazının çıkmasını bekleyeceğim. Bazı arkadaşlar kara suyunu çıkartmadan yapıyorlar ama tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu kara suları, köpükleri bunlar gazdır. Sindirim sisteminde rahatsızlık çıkarır. Şişkinlik, gaz ve hazımsızlık yaratır. O yüzden yok düdüklüde yaptım. Fasulyeyi ben ıslatmadan, haşlamadan düdüklüde yapıyorum. Mercimeği düdüklüde yapıyorum. Bunlara kanmayın arkadaşlar. Şifalı yemek için eski anamız babamızdan öğrendiğimiz, büyüklerimizden öğrendiğimiz usulle mutlaka kara suyunu ve gazını çıkartıp güzelce yapalım. Bir adet kuru soğanımı yemeklik olarak güzelce doğruyorum. 4 diş de sarımsağım var. Onları da doğrayacağım. Türk mutfağının olmazsa olmazı ilk başladığımız şey soğan, sarımsak, yağ ve salça arkadaşlar. Mutfağımızın bazı bunlar. Soğanlarımızdan sonra sarımsaklarımıza geçtik. Şöyle biraz üzerine mutlaka bastırıyorum arkadaşlar. Siz de bir vurun. Çünkü o zaman hem kokusu, raiyası hem de alisini daha güzel çıkıyor. Bütün antioksidanları bir 5-10 dakikada beklediği zaman gayet güzel bir şekilde oluşuyor. Hem lezzet alalım hem şifa, değil mi arkadaşlar? Şimdi havuçlarımıza geçtik. Havuçlarımı böyle birazcık ufaltıyorum. Havuç elzem değil, arzu edenler koyabilir, arzu etmeyenler koymayabilirler. Ama bir renk katsın diye ben bu sefer koyacağım. Çok iri olmadan ufaltıyorum. Mercimeklerimiz biliyorsunuz ufacık ufacık, ona biraz eşlik etsin. Bir adet kapya biberimi koyuyorum. Yine renk vermesi ve şifalandırması için. Bunu da havuçlarıma yakın bir ebatlarda kesiyorum. Evet, tenceremizi ocağımıza aldık. Kıydığımız soğan ve sarımsaklarımızı tenceremizin içine alıyoruz. Mercimeklerimi güzelce süzdüm, yıkadım. Şimdi harcını hazırlayıp mercimeğimizi koyacağız. Bir 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Soğanlarımı hafiften bir kavuruyorum. Normalde fasulye, nohut gibi şeylerde fazla kavurmuyorum ben. Çiğden koyuyorum. Çünkü onların pişme süresi uzun olduğu için soğanlar zaten haliyle daha güzel sulanıp yumuşuyorlar. Ama mercimeği biraz daha çabuk pişirdiğimiz için soğanların pişmesi güç olabilir. O yüzden biraz kavurmamız lazım. Şimdi ben soğanımın üzerine biraz da bir kaşık kadar tuzumu ilave ettim. Böyle 2 döndüreceğim. Kıydığımız havuçlarımızı biberlerle beraber tencereme ilave ettim. Güzel bir renk oluştu gördüğünüz gibi. Biraz kavuracağım. Bir 5 dakika kadar soğan, havuç ve biberimi kavurdum. 1 yemek kaşığı kadar domates salçamı, yarım yemek kaşığı da biber salçamı ilave ediyorum. Salçalarımın da o sası kokusunun gidesiye kadar güzelce bir kavuracağım.
Kokusu çıktıktan sonra da diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Salçam kavruldu. Ben bir buçuk çay kaşığı tuz ilave ediyorum da bir kaşık da önce soğanımı kavururken koymuştum biliyorsunuz. Tuz sizin keyfinize bağlı. Yarım çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı da kırmızı toz biber koyuyorum. Baharatlar da tamamen sizin zevkinize bağlı. Hangisini seviyorsanız, ne kadar seviyorsanız ona göre koyabilirsiniz. Ama ben karabiber ve kırmızı toz biberden hiç vazgeçmiyorum. Çok seviyorum. Şimdi yıkayıp süzdüğüm mercimeklerimi tencereme ilave ettim. Bir 2 yemek kaşığı kadar da yıkadığım pirincim vardı. Bunu koydum. Ben ıspanağı, mercimeği eğer ki kıymalı yapmıyorsam mutlaka pirinç koyarım. Annemden öyle öğrendim. Çok lezzetli ve güzel oluyor. Kıyması olmadığında yemeğe bir doygunluk veriyor. Aksi takdirde sulu sulu oluyor yemekler. Tabii ben bu arada bazen görüyorsunuzdur yeşil mercimek yemeği yaparken, nohut yaparken ya da kırmızı mercimek çorbası yaparken un koyup kavuruyorlar. Ben un ustası da değilim. Un da koymam arkadaşlar. Yemeğimi unla çok nadir, olmazsa olmaz, elzem olanlar hariç fazla unla koyulaştırmam. İşte o yüzden de bu 2 yemek kaşığı pirinç yemeğime biraz koyuluk ve lezzet katacak. Şimdi güzelce hafiften kavurdum bütün malzemelerimi. Şimdi kaynamış suyum var. Mercimeklerin üzerine bayağı geçecek şekilde koyuyorum. Mercimek çok su alır arkadaşlar. Kontrollü pişirmenizi tavsiye ediyorum. Bir bakarsınız bütün suyu gitmiş, mercimekler kabarmış. O yüzden kontrol etmenizde fayda var. Bu arada tekrar bir püf noktası. Yemeğimizin bütün malzemesini kavurduğumuz için ısıttık. Yüksek ısıya maruz bıraktık, kavurduk. O yüzden soğuk su ilave etmeyelim arkadaşlar. Kaynamış su koymakta fayda var. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Çok güzel oldu. Pirinçlerimiz kabardı. Belli ediyor piştiklerini. Oradan anlayabilirsiniz. Gayet güzel bir yemek oldu. İstediğim kıvamda. Şimdi servis edip biraz ılıtacağım. En son size göstereceğim. Evet arkadaşlar, çok şifalı, harika bir mercimek yemeği hazırladım. Umarım tarifimi siz de evinizde denersiniz ve şifalanırsınız. Sizin için tatmak istiyorum çünkü gerçekten çok lezzetli görünüyor. Muhteşem. Mutlaka bu yemeği yapın arkadaşlar. Bu yemeği bir an önce yapıp denemenizi çok arzu ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum sizi.